Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere az malzemeyle hazırlayabileceğiniz pastane usulü nefis ekler tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için öncelikle kremamızı hazırlamayla başlıyorum. Kreması için tencereye 3 su bardağı süt, yarım su bardağından biraz fazla toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 1 tane yumurta ekleyip karıştırıyorum. Ocağa aldım. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kıstım. Kısık ateşte 2-3 dakika daha sürekli karıştırarak pişiriyorum. Pişen kremayı daha çabuk soğuması için cam kaseye alıyorum. Ara sıra sürekli karıştırarak soğutuyorum. Üzerinin kaymak tutmasına izin vermeden ara sıra karıştırarak kremayı soğutun. Krema oda sıcaklığına geldikten sonra üzerine buzdolabı poşetiyle kapatıyorum. Tamamen böyle kremanın üzerine doğru kapatın. Buzdolabına kaldırdım. Buzdolabında iyice soğuduktan sonra çıkarttım. 2 yemek kaşığı krem şanti ekliyorum. Sos krem şanti. Mikserle iyice çırpıyorum. Mikserle iyice çırptım. Kremamız hazır. Sıkma torbasına bir duy ucu taktım. Sıkma torbasını derin bir kap içerisine yerleştirdim. Kremayı sıkma torbasına dolduruyorum. Ağzını kapatıp buzdolabına kaldırıp buzdolabında soğumaya bırakıyorum. Bu arada hamurumu hazırlayacağım. Hamur için tencereye 100 gram tereyağı aldım. Tereyağı biraz eridikten sonra 1 su bardağı su ekledim. Karıştırıyorum. 1 çimdik tuz, 1 çay kaşığı toz şeker ekledim. Kaynamaya başladıktan sonra 1 su bardağı un ekleyip karıştırıyorum. Pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırıyorum. Bu şekilde eze eze pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırın. Pürüzsüz kıvam aldıktan sonra 1-2 dakika daha kavurup ocağı kapatıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Hamur soğuduktan sonra yumurtaları ekleyeceğiz. Yumurtaları tek tek ekliyorum. Toplamda 4 tane yumurta kullandım. Eğer yumurtalarınız büyük boysa 3 tane yumurta kullanmanız da yeterli olacaktır. Yumurtaları tek tek ilave ederek mikserle iyice çırpıyorum. Yumurtayı hamura iyice yedirdikçe kalan yumurtaları teker teker ekledim hamura. İyice çırptım mikserle. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Bu kıvamı aldıktan sonra hamurumuz hazır demektir. Sıkma torbasına hamuru aldım. Sıkma torbasının uç kısmını kesiyorum. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin üzerine ekler hamurunu sıkarak şeklini veriyorum.
Parmağımı suya batırarak sivri uç kısımlarını düzeltiyorum. Parmağınızı ıslatarak bu işlemi çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırına veriyorum. 150 derecelik fırında yaklaşık 45-50 dakikada pişti benim eklerim. Bakın çok güzel bir şekilde hepsi kabardı. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Sizler de bir tanesinin içini keserek pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Bir bıçakla ekler hamurlarımı ikiye bölüyorum. Daha sonra hazırladığım kremayı içine sıkıyorum. İki paket benmari usulü sütlü çikolata erittim. Eklerleri çikolataya batırıyorum. Bütün eklerleri aynı şekilde hazırlıyorum. Üzerine Antep fıstığı serpiyorum. Ekler tarifimiz hazır. Buzdolabında iyice soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz. Ama ben şu anda sizlere soğutmadan iç dokusunu göstereceğim. Soğuduktan sonra tamamen pastane usulü lezzetinde eklerlerimiz hazır oluyor. Buzdolabında muhafaza edin mutlaka. Bir tanesinin iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli oldu. Bakar mısınız? Muhteşem eklerimiz hazır. Denedikten sonra bir daha hazır almak istemeyeceksiniz. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimle görüşmek üzere. Hoşça kalın.